Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler, bugün Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde bulunan Malik Ejder Türbesi'ne geldik. Tabi burayı ziyaret ediyoruz. Gelmişken de sizlere bu türbeyi ve burada yatan zatı bildiğim kadarıyla tanıtmak istiyorum. Tabi bu konuyla alakalı değişik rivayetler var ama birbirine yakın rivayetler. Tabi ne derece doğru bilemiyoruz. Ben onları size kısaca anlatayım. Malik Ejder aslında bu zat Yermük Savaşı'na katılmış. Tabi orada gözünden yaralanmış, eşter anlamına gelen, gözü ters anlamına gelen Eşter ismini vermişler. Tabi oradan da bu tarafa gelmiş, bu Maraş bölgesine. Tabi burada bir yere gelmişler, yani şu an bulunduğumuz civara. Orada tabi bir miktar uyumuş bir arkadaşıyla beraber uyanıyorlar belli bir süre yattıktan sonra. Tabi susadıklarını fark ediyorlar. O zaman da köymüş burası. Köydeki tabi buralarda Bizans yaşıyormuş. O zaman Bizans hüküm sürüyormuş. Tabi su istemişler buradaki halktan. Vermemişler. Tabii ki onlar da, hatta bu köyde köpekleri de bunların üzerine gönderiyorlar. Tabii ki o da taşa kılıcıyla vuruyor. Taş yarılıyor. Oradan su çıkıyor ve o sudan içiyorlar. Şimdi göstereceğim. O su akaraktan Kumaşır Gölü'nü oluşturmuş. Şimdi kıymetli izleyenler, şu göl, tabi buralar eskiden gölmüş. Bayağı bir göl, bayağı bir alanı kaplıyormuş ama şu anda şu küçücük gördüğünüz alanda kalmış. Bu gölün ismi Kumaşır Gölü. Bu bölgede yaşayanlar bu gölü bilirler. Şimdi kıymetli izleyenler, tabi bu göl oluştuğu söyleniyor. Yine bu su çıktığı zaman da bu zat Malik Ejder suya Aksu diye hitap etmiş. Bu şu ileride fabrikalar gözüküyor. Ağaçlı alanın bitiminde hemen güneye doğru akıyor. Batıya doğru. Orası da Aksu Irmağı. Tabi üstüne baraj yapıldığı için şimdi o ırmağımız buraya kadar suyu yetişmiyor. Tabi üst tarafta kesiliyor. Evet. Bu zat, kıymetli izleyenler, bir rivayete göre Peygamber Efendimiz tarafından bu bölgeye gönderilmiş. Peygamberimizin silahşörlerinden olduğu tarihçilerimiz tarafından ifade edilmiş. Hatta kuşağının da Hazreti Ali tarafından bağlandığı bildirilmiş kıymetli izleyenler. Yine bir rivayete göre de Muaviye, tabi tarihler arasında tutarsızlık var. Mesela Yermük Savaşı Hazreti Ebubekir zamanında olmuş. Ama Hazreti Ömer zamanında buraya gönderildiği söylenmiş, Peygamber Efendimiz döneminde. Hatta Muaviye döneminde de öldürüldüğü söyleniyor. İşte Mısır yakınlarında öldürülmüş. Oğlu da Mısır'a götürmek istemiyor tabii cesedini. Şimdi bulunduğumuz bölgeye defnediyorlar. Türbesi şurada, hemen birazdan göstereceğim. Buraya bir cami yapılmış. Tabii hakim bir nokta burası. Tepe nokta. 360 dereceyi çok rahat görebilen hakim bir noktada Malik Ejder Türbesi. Tabi sahabe efendimiz olduğu için bu zatlar buraların manevi sahipleri. Buralara kadar yolunuz düşerse tabi bir dua edip bu mescitte bir mescit namazı kılınabilir. Dileklerimiz
Tabi bunlar Allah dostları, bunları da vesile kılarak Allah'tan isteyeceklerimizi isteyebiliriz. Yani buradan dua edebiliriz. Kıymetli izleyenler, karşı taraf Ahir Dağı, kuzeyimiz oluyor burası. Evet, şu taraf batı taraf Osmaniye Adana tarafı. Tabi buralara, bu türbeye kıymetli izleyenler, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, tabi burası Kahramanmaraş sınırları içerisinde. Yine Gaziantep, Malatya gibi, Adıyaman gibi illerden de buralara ziyarete geliniyor. Bu noktada da bilginiz olsun. Yine tabi burası, az önce ifade etmiştik, işte kayaya kılıcıyla vurmuş, kayadan su çıkmış diye ifade etmiştik. Evet, bu bölgenin kayalık bir bölge olduğunu görüyoruz. Şöyle gölün bu tarafları, yine şu tarafa doğru da kayalık, kıymetli izleyenler. Evet, Kahramanmaraş Ahir Dağı'nın eteğine kurulmuş. Bu gördüğünüz kısımlar kuzey kısmı. Kıymetli izleyenler, tabi şunlar eski mezarlara benziyor. Taşlar, buradan elde ettikleri taşlarla mezar taşı yapmışlar. Bunlar eski mezar. Tabi yeni mezarları da görüyoruz. Mermerden yapılan yer yer. Depremde ölenlerin bir kısmı da buralara gömülmüş galiba, şu bayraklı yerler. Deprem sonrası defnedilen mezarlar. Yine şurada da yer yer yeni ve eski mezarları görüyoruz. Bakımlı bir yer. Tabi insanlar bu zatın yani büyüklüğünden bir yardım umaraktan buraya defnedilmiş. Bu insanlar ücra da olsa, kıymetli izleyenler, buralara gelmişler, defnedilmiş bu insanlar. Demek ki yakınlarına böyle vasiyet etmiş büyük ihtimal ki buralara bu mezarlar da gelmiş, konulmuş, yani buraya defnedilmiş insanlar. Kıymetli izleyenler, tabi türbenin cami güzel, bakımlı, yapanlardan Allah razı olsun. Şöyle de bir gül bahçesi yapmışlar. Evet, bakımlı. Yolları güzel. Şehre yaklaşık bir 10 kilometre mesafede Kahramanmaraş şehir merkezine burası. Evet, 10 kilometre civarı. Şimdi türbemizi de bir göstereyim. Kıymetli izleyenler, burası bu Malik Ejder Hazretleri bu sandukanın altında. Evet. Yatıyor. Allah rahmet eylesin. Ruhuna Fatiha. Yine kıymetli izleyenler, burada da bir Malik Ejder'i anlatan bir yazı görüyoruz. Arzu edenler okuyabilir. Tabi açıklamalar kısmına da koyacağım. Şurada da bir yazı var, bakalım. Evet, burada da onunla ilgili bir yazıyı görüyoruz. Acaba bu onun eski mezar taşı mı? Tabi bilemiyorum. Bu yazı günümüz Türkçesiyle sağ tarafa yazılmış. Evet kıymetli izleyenler, bir paylaşımı daha burada noktalıyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.